5. bölümün ilk yarısı 7 yargılamasına değil de Dunk'ın çocukluğuna flashback yapmasıyla beni şaşırttı. Kızılçıman Meydan Muharebesi sonrası genç Dunk'ı ve Rafe'i izledik biz uzunca bir süre. Yani bölümün büyük bir kısmında Dunk'ın onurlu duruşunun kökenini görmüş olduk. Kızılçıman Meydan Muharebesi sonrası Dunk ve Rafe cesetleri soyarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hatta yeni bir başlangıç yapmakta istediklerini görüyoruz. Bu daha çok aslında Rafe'in istediği bir başlangıç. Dunk hala o naifliğini taşıyarak annesinin gelip onu bulabileceğini düşünüyor. Evet, flashback bölümde biraz uzun bir yer kaplıyordu ancak çok önemliydi. Çünkü Dunk'ın aslında naifliğinin ilk kırıldığı yer tam olarak orası. Yani Demon Blackfire'ın öldüğü meşhur isyan yeni bitmiş. Dunk ve Rafe biraz altın bulup özgür şehirlere yerleşmek istiyor. Bu arada kanalın katıl üyelerine destekleri için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Bu flashback sahnesinin detaylarına inmeden önce kanala abone olup videoyu beğenerek de bana destek olabilirsin. İlerleyen günlerde de Westeros'a derin dalış yapmayı planlıyorum. Bir okuma maratonu başlatmayı düşünüyorum ve bunu 7 Krallık Şövalyesi'yle yapmayı planlıyorum. Bol bol yargılama yapalım istiyorum o videoların altında. Bu bilgiyi de verdiğime göre tamam, şimdi bölümü incelemeye devam edebiliriz. Flashback sahnesini neden bu kadar önemli buluyorum? Çünkü orada Rafe Dunk'ın kollarında can veriyor. Dunk ve Rafe açısından baktığımızda, daha doğrusu Dunk'ın yanında herhangi bir ikinci kişi olduğunda genelde o ikinci kişi biraz daha uyanık oluyor. Ve Rafe karakteriyle tam olarak bu rolü üstleniyordu. Ta ki Dunk'ın kolunda can verene kadar. Ve işte tam orada Dunk'ın en büyük kırılma anı yaşandı. Geçmişine, geleceğe dair umutlarının yenilendiği, değiştiği, dönüştüğü, aslında biraz daha yaşadığı şeylerin gerçekliğinin farkına vardı. Ve aslında o kadar da umutlu bir geleceğin olamayabileceğinden haberdar olduğu bir noktaydı. Rafe'in ölümü onu her ne kadar negatif bir noktaya sürüklediyse, aslında Sir Arlan'ın da bir şövalye edasıyla gelip o çocukları korumak istemesiyle ve bunun için orada ciddi bir savaş vermesiyle kendi başına Dunk'ın kişilik kodlarına şövalyeliğin ne kadar onurlu bir şey olduğunu bir noktada işlemiş oldu. Hem de büyük bir noktada. Sir Arlan'dan bahsederken şunu da söylemek istiyorum. Biz her bölüm o iğrenç sahnelere maruz kalıyoruz. O sahnelerin dizinin bütünlüğünde bu kadar detaylıca gösterilmesinin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki de Dunk'ın şövalyelik kodları sağlam olacak. Çünkü Sir Arlan gücüyle zayıfları ezmek yerine ya da o olayı görmezden gelip yoluna devam etmek yerine onları koruyarak Dunk'ın gözünde ilahlaşıyor. Yani biz tam olarak 4 bölüm boyunca, hatta 5. bölümde Dunk'ın her yıkıldığında Sir Arlan'ın ona ayağa kalk demesiyle ayağa kalkmasının sebebinin Rafe'in kollarında can vermesi ve Sir Arlan'ın gelip onları kurtarma isteğiyle alakalı olduğunu sonunda aydınlattılar. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bölümleri izlerken Sir Arlan bir noktada ilahlaştırılıyordu. Bir de flashback sahneleriyle biz görüyorduk ki Sir Arlan aslında normal birisiymiş. Onu gözünde büyüten Dunk'mış. Peki Dunk onu neden gözünde büyütmüş? Böylece bu bölümde çok güzel bir şekilde netleşti. Ben bu kısmı beğendim. Ama flashback sahneleri gözümüze tabii ki de çok uzun geldi. Çünkü bölüm olması gerekenden daha kısaydı. Yani biz o 7 yargılamasını daha detaylı görmeliydik diye düşünüyorum. Kamera açılarını beğendiğimizi düşünüyorum. Ancak şöyle bir gerçek var ki o kamera sadece Dunk'a veya kendini ejderha sanan Aeron dışında karakterlere de odaklanmalıydı. Yani arka plandaki olayların birbiriyle nasıl dövüştüğünü bence net bir şekilde görebilmeliydik diye düşünüyorum. Kompozisyona baktığımızda elbette hepsinin nasıl mücadele ettiğini bir şekilde gördük. Ama bu bence daha fazla detaylandırılabilirdi. Çünkü çok hızlı bir geçiş olmuş. Bu sebepten de belki de flashback sahnesini bir tık uzun bulduk. Hareketli bir sahne var. 7 yargılaması oluyor ve bir noktada flashback'le bir sakinleşme geliyor ve o uzun sürüyor. Aslında uzun sürmüyor. Sadece bize uzun sürüyormuş gibi gelebilir. Çünkü aksiyonu olan sahneler daha çok geçiştirilmiş gibi düşünüyorum. Evet, ana olay hikayenin epikliği değil, daha soft bir şekilde ilerleyişi, bunun farkındayız. Ancak bana yeterli gelmedi. O uzun flashback sahnesi elbette olması gerekiyordu. Çünkü neden Dunk'ın şövalye olmak uğruna ne pahasına olursa olsun her şeyini seferber ettiğini izleyiciye çözümlemiş olan sekanslardan oluşuyordu o flashback sahnesi. Tam olarak bu yüzden önemliydi. Şimdi bölümün ikinci kısmına geldiğimizde Prens Baelor'un asaletinden konuşmamak olmaz diye düşünüyorum. Ya eminim ki kitabı okumayanlarda büyük bir hüzün, şok etkisi yaratmıştır. İzlerken şunu bekledim. Hayır, bu sahnede öldürmeyecekler onu. Hala ayakta. Ona bir şey olmayacak. Onurlu bir kral görmeliyiz. Eğer Baelor kral olursa nasıl huzurlu bir dönem görürüz acaba gibi bir düşünce tabii ki de hala kafamda bir soru işareti. Ama bunu kitabı okurken konuşuruz. Önceki bölüm incelemelerinde konuşmuştuk ama burada da değineceğiz. Baelor'un onurlu hareketi cidden kimsede yok. O kadar onurlu bir prens bence biz bu evrende çok görmedik. Hatta hiç görmedik de diyebiliriz sanırım. Kendi ailesine karşı duruyor. Kraliyete karşı duruyor ve diyor ki doğru olan bu ve Dunk'ın yanında yer alıyor. Zaten izleyicinin gözlerinin dolması, izleyicinin bu kadar etkilenmesinin sebebi
sebebi de tamamen bu onurlu davranış. 7'ye 7 yargılamasındaki o çamurlu sahneler bana Battle of the Bastards'ı hatırlattı. İster istemez ya, aynısı demiyorum, kesinlikle aynı epiklikte değil. Çok farklı tonlamalar var ama ister istemez kalpten bağlı olduğumuz için belki de bundan bahsetmeden geçmek istemedim. En azından bölümün o kısmı Battle of the Bastards gibi kurgulanmış diye düşünüyorum. Yani benzetilmiştir bir noktada çünkü benziyordu, andırıyordu. Aynı zamanda bölümü izlerken de şövalyeliğin romantik bir şarkı değil, eze eze, vura kıra, öldüre öldüre hayatta kalma çabasıyla onurluca taşınması gereken bir ünvan olduğunu Dunk karakteriyle, Baylor ile birlikte izlemiş olduk. İftirasını, suçlamasını geri çektirdiği sahne, yani Dunk orada cidden yüceleşti. Farklı bir boyuta geçti. Hani orada bir saygı duyuşumuz arttı karakteri diye düşünüyorum. Hani en azından önceki bölümlere kıyasla daha fazla ciddiye alınan bir Dunk karakterini görmüş olduk. Çünkü Aeron orada diz çöktürdü, bir tane kafasını da benim için vur diyesim geldi adeta. Joffrey ile Aeron ölümüne kapışır. Her ne kadar Joffrey önde gitse de. Detaylı bir şekilde evet, biz o dövüş sahnelerini net bir şekilde alamadık diye düşünüyorum. Ancak Dunk'ın sokak stiliyle Aeron'u diz çöktürdüğünü de es geçemeyiz. Hani bir noktada artık hayatta kalma pahasına, çünkü beyninin uğuldadığını, seslerin bastırıldığını biz direkt Dunk karakteri gibi yaşadık o sahneyi. Elbette bu bölümde epik bir sahne vardı. Dövüşü kazandıktan sonra Baylor'un Dunk'ın yanına gelip diyarın iyi şövalyelere, iyi adamlara ihtiyacı var demesi. O hırpalanmış haliyle Dunk Baylor'a bağlılık yemini ediyordu. Cidden o sahne çok hoşuma gitti. Baylor'un kafasındaki o eziye rağmen onun bilincinde olmaması, hala ayakta durması, karakteri gitgide daha arşa çıkartıyor. Bilmiyorum, ben mi çok abartıyorum acaba ama bu evrenle ilgili bir cümle okuduğumda, bir sahne izlediğimde, bir sekansa oturup odaklandığımda ister istemez kendimden geçerken buluyorum kendimi. Hele ki parmaklarının uyuştuğunu söylediği sahne, parmaklarının tahta gibi olduğunu betimlemesi ve sonrasında da miğferinin çıkartılmasını istemesi ve Baylor'a vedamız. Yani Dunk'ın kollarına düşüşü, bu işte büyük ikinci kırılma anıydı. Birincisi Rafe'ti. Flashback sahnelerini boşuna izlemedik. İkincisi ise onun için kendi canını ortaya koymuş, kendi canını vermiş, onurlu bir duruş sergilemiş. Tıpkı Sir Arlan'ın Rafe ve Dunk'ı kurtarmak için o iki serserinin arasına girmesi gibi düşünebiliriz bunu. Ama biz burada bir prensin kendi hayatını ortaya koymasını ve hem Dunk'ın onuru için hem de onurlu bir duruş sergilemek için böyle bir hamle yaptığını görüyoruz ekranda ve devasalaştı yani adeta. Ve bu ikinci kırılmayla birlikte elbette ki Dunk'ın karakterinde daha farklı yönde evrimleşmiş, şekillenmiş bir oluşum göreceğiz. Final bölümünde ne kadar tamamını görebiliriz emin değilim ve Westeros tahta geçebilecek en adil, en onurlu kralı bu şekilde kaybediyor. Üstelik Dunk nihayet hayatta inandığı o onurlu, o kusursuz, onurlu şövalye figürünü bulmuşken oluyor bu. Elbette ki Dunk'ın arka planda Baylor'un ölümüne karşılık duyduğu büyük bir vicdan azabı da var. Bununla da baş başa kalıyor. Her ne kadar bölümde çok üstünde durmasalar bile şunu da belirtmek gerekiyor. Humphrey Beesbury ve Humphrey Harding'i de biz bu bölümde kaybetmiş olduk. Onlara veda etmiş olduk. Zaten dizide böyle detaylı olarak karakterleri tanıma fırsatımız da olduğunu düşünmüyorum. Ben kitabı okuyalı çok uzun bir süre oldu ama kitapta da zaten çok detaylıca anlatılmıyordu diye hatırlıyorum. Ama acelemiz yok. Okuma maratonunda bunu da detaylıca gözlemleriz. Gerçek şövalyeliğin izinde ilerleyen iki karakterimiz var. En azından şimdilik. Dunk ve Aegon, yani Egg. Dunk Sir Arlan'ın peşinden nasıl gittiyse, yaverlik ettiyse Egg de aynı şekilde bunu Dunk'a yapmıştı. Her ne kadar kimliğinin sonradan Aegon olduğu öğrenilse de. Yumurta kafanın o çığlıklarını duyduk değil mi? Hani nasıl canla başla Dunk'ın tarafında olduğunu alenen gösterdiğini, bunu her ne kadar bir çocuk bilinciyle de yapsa biz onun karakterinde biraz daha vahşilik olduğunu tahmin ediyoruzdur diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar olan bölümlerde bunu minik minik detaylarla yeterince verdiler. Yani Dunk'ın Sir Arlan'a duyduğu hayranlıkla Aegon'un, yumurta kafanın Dunk'a duyduğu hayranlık arasında bir paralellik var. Ve bu paralellik de zaten bu ikiliğin arasındaki sağlam dinamiğin oluşmasına sebep oluyor. Elbette bölümün vermiş olduğu kibirli ve ironik başka bir detay daha vardı. Baylor her ne kadar dövüşten önce kral muhafızları bana zarar veremez gibi kibirli bir cümle kurmuş olsa da, yani kendini bir noktada hafifletmiş, aslında kendine cesaret vermiş ya da veya karşı tarafı biraz daha yumuşatmaya çalışmış olsa da aslında kardeşinden geliyor darbe. Elbette kardeşinin orada öldürme kastı yoktu, durdurmak niyetindeydi. Ancak burada Baylor karakterinin çok kibirli olduğunu söyleyemem
diyemeyiz ama iyi niyetli bir kibrinin olduğunu söyleyebiliriz. Neden bu kadar Baelor'un ölümünden bahsettik? Çünkü Baelor'un ölümü sadece duygusal bir yıkım değil. Aslında Baelor'un ölmesiyle birlikte politik bir zelzele meydana geldi. Yani bu ne demek? Demirtaht'ın varis sırası tamamen değişti. Mesela Baelor'un oğlu yeni varis konumuna yükseldi. Aslında bu çok kritik bir an çünkü gelecekte yaşanacak olan Targaryen iç savaşlarının ve trajedilerinin de kırılma noktası oldu. Bölüm bir yandan bize onurun ne olduğunu, fedakarlığın ne olduğunu, adaletin ne demek olduğunu sorgulatırken diğer yandan ise Westeros'ta iyilerin nasıl çamur içinde can verdiğini suratımıza tokat gibi fırlattı gitti. Acaba final bölümünde Duncan suçluluk duygusuyla nasıl baş ettiğini, nasıl baş başa kaldığını, bununla nasıl mücadele ettiğini ne kadar göreceğiz? Aynı zamanda Maker'ın kardeş katil olmanın altında nasıl ezildiğini ya da bununla nasıl bir psikolojik savaş verdiğini de en azından minimal düzeyde görmek isterim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Sezon finali bölümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.